Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yazdan kurutup hazırladığım, kuşbaşı şeklinde doğrayıp kuruttuğum patlıcanlarım var ve köy biberleri, bunları da kurutmuştum. Bunlarla şöyle çok güzel bir kıymalı, kuru patlıcanlı bir musakka yemeği yapacağız. Burada şöyle 2 ip kadar patlıcanım var. Şöyle 3-4-5 tane de biberlerim var. Önce tabi patlıcanlarımızı kaynar suda haşlayacağız arkadaşlar. Patlıcanlarımızı iplerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Patlıcanlarımızı ipinden çıkardım arkadaşlar. Şimdi biberlerimiz büyük boy olduğu için şöyle elimle parçalara ayırıyorum. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şöyle 2 çay kaşığı kadar dolu dolu tuz atıyorum. Şöyle yıkadığım patlıcanla biberlerimi kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Ara ara kontrol edelim arkadaşlar. Patlıcanlarımız çok böyle ezilmeyecek ama biraz pişecekler. Patlıcanlarımız pişti. Bakın şöyle. Çok güzel piştiler. Şimdi altını kapatıyorum. Artık patlıcanlarımızı süzgece alıyorum. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin kıymasını kavuracağız. Bunun için 1 adet kuru soğanım var. 1 adet kapya biberim ve 1 adet de yeşil biberim var. Şöyle 150-200 gram arasında kıymamız var arkadaşlar. Şimdi soğanımı yemeklik doğruyorum. Biberimizi de yemeklik doğruyoruz. Tenceremizin altını yaktım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını gezdiriyorum. Biraz ısınınca soğanımı ilave edeceğim. Yağımız ısındı. Şöyle yavaş yavaş soğanımı ilave ediyorum. Hatta biberlerimi de koyuyorum. Birlikte sotelensinler. Şöyle 5-6 dakika biberle soğanımı soteledim. Şimdi içerisine kıymamı ilave ediyorum. Kıymamızı da çok iyi kavuracağız arkadaşlar. Biraz tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar. Karabiberimizi ilave ediyorum. Tekrar bir karıştıralım. Kıymamızı iyice kavuralım.
tatlı kaşığı acı pul biber ilave ettim arkadaşlar. Tekrar karıştırıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Çok salçalı bir yemek olmayacak bu arkadaşlar. Yine yarım tatlı kaşığı domates salçası. İçinde kapya biberimiz var arkadaşlar. O da rengini veriyor. Kıymalı harcımız çok güzel kavruldu. Ufak bir lezzetine de baktım. Acısı, tuzu gayet güzel yerinde. Şimdi haşladığım patlıcan ve biberlerimi ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra karıştırırken çok dikkat edeceğim. Sebzelerimizin çok fazla ezilmemesine. Şöyle 1-2 dakika su koymadan önce sotelemek istiyorum. Birlikte bir kavurmak istiyorum. Daha sonra su ilavesi yapacağım. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Daha lezzetli olması için. Şöyle hafiften bakın çok güzel cızırdıyor. Bu işte bütün baharatların, kıymanın, soğanın ve sebzenin birbirine karışmasını sağlıyor. Sotelememdeki maksat bu. Hemen suyunu koymuyorum ben. Arkadaşlar suyunu ilave ediyorum. Çok fazla bir su koymayacağım. Şimdi bir kontrol edeyim. Bir bardak koydum. Şöyle çok az bir su daha ilave edeceğim. Bir yarım bardak su daha koyuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Yemeğimiz çok güzel pişiyor. Pişerken de sizlere göstermek istedim. Altını çok kısalım arkadaşlar. Yavaş yavaş pişsin. Lezzet testi de yaptım. Şahane oldu. Tereyağı ayrı bir lezzet vermiş. Zaten kuru patlıcanın pişerken saldığı koku lezzeti de bir başkadır. Böyle pişmeye devam etsin. Tam piştiğinde görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Bir 5-6 dakikada dinlendirdim. Şimdi servis yapıyorum. Şöyle yavaş, örselemeden patlıcanlarımızı tabağımıza alıyorum. Şimdi bunu bu şekilde de yiyebiliriz. Üzerine sarımsaklı yoğurt da dökebiliriz. Sizin zevkinize kalmış ama inanın kuru patlıcanı temin ederseniz muhakkak bu yemekten yapın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle biberlerimden de koyuyorum. Gayet güzel bir yemek oldu. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.